Her şey tam 6000 yıl önce başlamıştı. Gem adı verilen bir ırk tarafından dünya istila edilmişti. Ancak arka planına baktığımızda bu ırkın milyarlarca yıl boyunca evrenin öz kaynaklarını sömürerek kendi ırklarını, kendi medeniyetini geliştirebilmek için milyarlarca köleler yaratmıştı. Tek bir amaçları vardı: üstün ırkı sağlayabilmek ve düzen sağlayabilmek. Ancak ana dünyalarındaki olan kaosu düşündüğümüzde bunun kendi içerisinde ne kadar tezat bir durum oluşturduğunun farkındasınızdır. Gem adı verilen bu ırk, gezegenlerin minerallerini enjektörler vasıtasıyla cevherlere dönüştürüp onlara hayat vererek onları tabiri caizse köleler ordusu yaratmak için kullanmaktaydı. Ve bu imparatorluğun tepesinde elmaslar adı verilen 4 büyük elmas, yani 4 büyük sihirli taş bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesi mavi elmas, diğeri sarı, pembe ve en tepede ise beyaz elmas olmak üzere 4 diktatörün hükmüyle sürdürülmekteydi. Fakat onun altındaki bulunan safirler, kuarslar, amatistler ve aklınıza gelebilecek birçok taşın tek bir amacı var: bu 4 büyüye hizmet edebilmek. Yani aslında o elmaslar, onların efendisi ve alt tabakadakiler sadece köleden ibaret. İşte tüm bu hikaye tam 6000 yıl öncesine dayanaraktan ve dünyanın istilasından kurtarımına kadar süregelen bir hikayeyi barındırmakta. Evet dostlar, ben Steven Universe'ü 2025'te izlemiş biri olarak neler kaçırdığımı şimdi farkına varıyorum. Daha önceleri birçok öneride bulunan olmuştu: Steven Universe'ün hayat hikayesini yap ve oradaki bilinmeyenleri araştır diye. Fakat ben her zaman göz ardı ettim. Fakat hikayeye bir başladım. Yani bir oturuşta birkaç gün içerisinde bitirdim. Özellikle 2. ve 4. sezona kadar o kadar akıyordu ki her gün belki 10 bölüm falan bitiriyordum yani. 5. sezon hariç bu arada benim için. 5. sezon yani o kadar iyi değildi. Araya saçma sapan hikayeler girerekten bu hikayeyi böyle baltalamıştı ama finaline baktığımızda bizi muazzam derecede böyle yükseltmese de güzel bir finalle bitirmiştir ve ek olarak onun bir filmi de yapıldı 2023 civarlarında falan. Fakat ben o filmi izledikten sonra ne kadar boş bir film olduğunu anladım. Sadece arka planında pembe elmasında biraz bencil bir karakter olduğunu anlamış oldum. Onun dışında hikaye süper. Bu arada benim bu hikayede birçok insan tarafından çok sevilmese de Lapis Lazuli benim favori karakterimdir. Ek olarak tabii ki de Garnet karakteri benim en sevdiğim karakterlerden olsa da en tepede Lapis'i koyarım, çünkü bilmiyorum, bana tatlı geliyor, yani bir amacı yok. Senin en sevdiğin karakter kim ve neden, yorumlara yazmayı unutma. Belki bununla alakalı bir teori videosu da gelebilir. Çünkü bu seriye baktığımız aslında tam olarak yarım kalmış şeyler vardır. Birincisi Pembe Aslan'ın gizemi ne? En önemlisi Pembe Aslan'ın içinde bulunan sandığın içerisinde ne var? Çünkü bu zamana kadar bu seriye dair bu iki bilinmeyen de denklemi hala da çözülememişler arasında yer almakta. Ve evet dostlar, bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi ise teoriler için Discord sunucuma gelebilir veya Instagram hesabından beni takip ederek bana teorini gönderebilirsin. Daha fazla video için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hikayenin temelinde 6000 yıl önce Elmaslar Ordusu'nun dünyaya gelmesi ve buradaki öz kaynakların bilinmesiyle beraber buranın tam bir sömürüsü haline gelmesiyle başlamakta. Dünyanın hükmünü pembe elmas olarak adlandırılan bir kristal taşa verilmesiyle aslında bu pembe elmasın birazcık da merhamet duygusundan olmasından kaynaklı buradaki güzellikleri aslında içindeki minerallerin taşa dönüştürülmesinden çok gerçek anlamda organik yaşamın varlığının güzelliğinden etkilenmesiyle beraber başlamıştır. Pembe elmas diğerleri gibi değildir. Daha çok böyle merhamet ve insani duygular ve meraklı bir yapısı vardır. Dünyanın çevresini ve içindekileri incelediğinde hayvanlar, insanlar, bitkiler gibi organik yaşamın güzellikleriyle doludur. Fakat bu istila sırasında bu güzelliklerin yok olduğunun farkına varan pembe elmas bu durumu nasıl değiştirebileceğini düşünmeye başlar. Çünkü mevcut olan otoriteyi düşündüğümüzde mavi elmas, sarı elmas ve beyaz elmasın bu diktatör oluşu ve gittiği her bir gezegende var olan hayatı tamamıyla bitirmesiyle beraber bu durumun nasıl değiştirebileceğini düşünmeye başlar. Çünkü kendisi de bu otoriteden rahatsızdır. Dünyanın ve gezegenlerin güzellikleri sadece taştan ibaret olmamalı diye düşünür. Ve arka planda aslında hikayemizin kahramanı Pembe Elmas'ın çocuğunun doğmasıyla beraber, yani Steven Universe'ün hikaye başlamıştır.
Ancak şöyle bir şey düşünmek istiyorum. Çizgi film yapımcılarının taşların herhangi bir şekilde cinsiyetinin sahip olmadığını söyleyerekten bir insanoğluyla nasıl bir şekilde birlikte olup çocuk doğurduğunu çok anlamış değilim. Benim buradaki teorim ise Steve'i tamamıyla sihir yoluyla dünyaya getirdiklerine dair bir teorim var. O yüzden burası tam bir soru işareti. Yani Steven nasıl doğdu bilmiyoruz. Fakat hikaye devam edecek olursak Steve'in doğabilmesi için pembe elmasın ölmesi gerekir. Ve burada tam olarak hikaye 6000 yıl öncesine dayanıyor. Başlarda dünyanın işgalinin başlaması ve akabinde pembe elmasın bu durumdan rahatsız olmasıyla bir plan yapmaya başlar. Bir şekilde kendi iç isyanını başlatarak elmaslara savaşıp pembe elmasın ölümünü tezgahlayarak aslında kendisini ve dünyayı kurtarmanın bir yolunu bulur. Ancak bunun yolu büyük bir savaş içermektedir. Hikayenin arka planında aslında sadece pembe elmasın bu durumdan rahatsız olmadığı, diğer elmasların da bu hiyerarşiden, bu kölelik sisteminden, bu saçma sapan davranışlardan rahatsız olduğunu anlıyoruz. Ancak otoriteye olan saygıları ve korkuları nedeniyle de buna karşı çıkamamaktalar. Tüm bu olumsuzluklar iç savaşın başlaması ve pembe elmasın aslında ileride Rose Quartz olarak doğmasıyla başlar. Pembe elmasın fikri bir isyan başlatıp kendini öldürtüp ve akabinde dünyayı kurtarmaktır. Yaptığı planda kendi bedenini güçleriyle değiştirip Rose Quartz olarak adlandırdıktan sonra onun sadık incisi, yani tabiri caizse aslında sadık hizmetçisi ve kölesi de diyebiliriz, ve onun yanında savaşan Amatist ve en önemlisi ise Garnet adındaki arkadaşları ve diğer taşlarla beraber bu elmaslara karşı büyük bir savaş başlatır. Ancak büyük bir handikap var. Bu otoriter elmasların gücü muazzam derecede çok güçlüdür ve akabinde dünyaya büyük bir saldırı düzenler. Binlerce kayıp verilir. Hatta bir noktada geri sadece 4 taş kalabilir. Rose Quartz, Garnet, Amatist ve İnci karakteri. Ancak geçmişine baktığımızda bu savaşın yine elmaslar tarafından tabiri caizse kazanıldığı ortaya çıkmakta. Çünkü elmasların göndermiş olduğu ışınlar sebebiyle bütün var olan taşların kendi bilinçlerindeki bozulmaları ve akabinde delirerek farklı formlara büründüğünü öğreniriz. Halbuki bu zamana kadar Steven Universe'ün hayatına baktığımızda ve çizgi filmlerine sürekli olarak savaştıkları aslında 6000 yıl önce kendi arkadaşlarıdır. Ve onlar bu durumu bildiği için onları bir mahzene kapatarak bir gün belki de onu değiştirebileceğini, düzeltebileceğini düşünürler. Savaş tamamıyla bitmiş, Rose Quartz'ın kalkanı sayesinde bu 4 arkadaş beraber kurtulmuş, ancak kendi savaş arkadaşlarının hazin sonuyla beraber dünyada 6000 yıl süren bir yalnızlık yaşamışlar. Çünkü onlar gelecekte bir gün bir savaşın çıkabileceğini düşünerekten var olan mevcut teknolojileri yok etmişler. Örnek ışınlanma odaları yok edilmiş, olası gemiler imha edilmiş. Sadece dünyayı koruyabilmek için Rose Quartz adına kendi evlerini, kendi ülkelerini, kendi gezegenlerine ihanet etmiş. Ancak tabi 6000 yılın sonunda çok ilginç bir şey olur. Rose Quartz insanlardan birine aşık olur ve ondan bir çocuk yapmak ister. Aslında bu yeni hayatın kendi hayatının sonunun olacağını bile bile bu yolu seçer ve akabinde bizim küçük yavrumuz Steven Universe doğar. Steven tıpkı annesi gibi merhamet ve meraklı bir yapıya sahiptir. Diğer taşlar gibi değildir. Diğer kahramanlar gibi de değildir. Acımasız veyahut da çok güçlü değildir. Aslında tabiri caizse bir erkek olarak ağlayabilmenin, duygularını dışa yansıtabilmenin, meraklı oluşunun ve çocuk gibi davranmanın tam olarak kahramanın zıttı olarak yansıtılır. Ve bu sebeple de bizler zaten Steven Universe'e karşı bir empati besleriz. Çünkü o tabiri caizse bizden biri. Tek fark göbeğinde bir taşın olması. Tabi zaman akıp geçer ve Garnet, Amatist, İnci, Steve'in elmasın mirası olduğundan kaynaklı onu korumaya alır ve onu yetiştirmeye çalışırlar. Çünkü Steve hem bir insan hem de Rose Quartz'ın çocuğu olması sebebiyle bir kristal taştır. Onun yetenekleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar ve bu ekip arkadaşlarıyla beraber tabiri caizse 3 annesi olarak onun eğitimini ve gelecekte bir gün elmasların saldırısı esnasında onun gücünü kullanarak bunu durdurabileceğini düşünürler. Bu hikaye esnasında yüzlerce düşmanla karşılaşılır ve benim favori karakterim olan Lapis Lazuli de buna dahildir. Lapis'in hayatına baktığımızda aslında tam olarak düşman olmadığı, sadece o unutulmuş taşlardan biri olduğunu anlarız. Çünkü dünya istilasında herkes birbiriyle savaşırken
O bir şekilde yara almış ve akabinde kendi ekibi tarafından dünyaya terk edilmiş. Çünkü kırık olduğu için ve hasarlı olduğu için herhangi bir şekilde tamir olamamış ve tekrardan kendi bedenine kavuşamamış, tabiri caizse suçsuz bir arkadaş. Steve'in diğer kahramanlardan farklı olduğunu sizlere söylemiştim. Elmasların binlerce yıllık planı ortaya çıktığında ki dünyanın içinde büyüyen devasa bir kristal taşın varlığından kaynaklı dünyanın yok olacağı ve organik yaşamın sona ereceğini öğrenir. Steve bunu durdurabilmek için elmaslarla savaşmak yerine, ki zaten savaşacak bir durumu da yok çünkü o kadar güçlü değil, onlarla anlaşmaya çalışır. Onlara bu durumu anlatmaya çalışır. Dünyanın neden kurtarılması gerektiğini, Rosquartz'ın amacını ve akabinde sonradan öğrendiğimiz aslında Rosquartz'ın pembe elmas olduğu, pembe elmas haliyle de Steve'in içerisinde olduğunu anlarlar ve onlarla uzlaşma yoluna girerler. Pembe elmas, sarı elmas ve mavi elmasın işleyişine baktığımızda tamamıyla o süper düzenlerinin kaotik bir biçimde işlediğini anlarız. Kendi gezegenlerinin parçalanmış oluşu, fakat gezegenleri ve evrenleri inşa ederken tek düze, stabil ve en önemlisi onların tabiriyle kusursuz bir biçimde yapmaya çalışmaları kendi gezegenleriyle tezat düşmekte. Bir rivayete göre elmasların doğuşunda kendi gezegenleri parçalanmış. Çünkü baktığınızda diğer taşlardan çok büyükler ve çok güçlüler. Ve onların bu doğuşu, yani bu 4 kardeşin doğuşu gezegenlerinin parçalanmasına neden olmuş. Tabi bu bir rivayet, tam olarak kesin bir bilgi değil. Bu noktada o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Steve'in elmaslarla anlaşabilmek için kendi gezegenlere gitmesi ve onun eskiden pembe elmas olduğunu kanıtlaması bu mükemmelliyetçi elmaslar için bir problemdir. Çünkü onlar pembe elması çok sevdiğinden kaynaklı aslında Steve'in pembe elmasın farklı bir formu olduğunu düşünmesine neden olmuştur. Onu başlarda hapsederler, onu aç bırakırlar ve pembe elmasın ortaya çıkabilmesi için bir sürü yoldan geçerler. Ancak Steve, Steve'dir. Yani herhangi bir şekilde pembe elmas değildir. Onun herhangi bir değiştirilmiş formu değildir. Steve kendince bir bireydir. Pembe elmas, yani tabiri caizse Rosquartz, annesi çoktan ölmüştür. Tabi bu durum karşısında başlarda sarı elmas ve mavi elması ikna etse de beyaz elmas kendi benliğinin o kadar ötesine geçmiştir ki aslında tamamıyla pembe elmasın yokluğunda delirmiştir. Ne yaptığını bilmez bir biçimde hareket eder. Herkesin kendi kusursuzluğu gibi olmasını ister ve akabinde herkesi etkilemeye başlar. Sadece Steve hariç. Steve'in gücü kendisinin bir birey olmasıyla beraber, herhangi bir şekilde bir tam olarak taş olmamasıyla beraber beyaz elmasın gücünden etkilenmez ve onu değiştiremez. Ve hatta Steve'in kendi iyileştirme gücüyle beraber ve mevcut olan herkesi iyileştirerek ve düzelterek aslında elmasların ne kadar yanlış yaptığını ve herkesin kendisi gibi olması gerektiğinin farkına vardırır. Ve akabinde hikayenin sonu da tabiri caizse mutlu sonla biter. Herkes kendi istediği gibi yaşar, elmaslar istediğine kavuşur çünkü onlar pembe elması ister ama artık onun oğluyla yetinmek zorunda kalırlar ama yine de bu durumdan memnun kalırlar. Ve böylelikle hem insanlık hem de dünya kurtulmuş olur. Elmasların aldığı karar neticesinde bundan sonraki süreçlerde ordularını ve kölelerini genişletmek için organik gezegenlerin sömürüsüne son verirler. Ve güzelim hikayede böylece biter. Bu arada benim bu zamana kadar izlediğim en iyi çizgi filmlerden biridir. Yani macera zamanı, işte atıyorum Regular Show, evet bir noktada iyi ama onlar her bölümde farklı olayların yaşanması sebebiyle bazen bir hikaye için bir sezon beklemek gerekir. Ama Steven Universe sanki her bölümde o hikayeyi devam ettirir niteliğinde olduğundan kaynaklı benim çok hoşuma giden en güzel çizgi filmlerden biri olmuştur. Sen neden Steven Universe seviyorsun? Yorumlara yazmayı unutma ve buraya kadar izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için bana Instagram'dan ulaşabilirsin. Daha fazla video için beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.